Merhaba arkadaşlar, ben Sauron Kod. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zaman sonra video çekiyorum. Video atmıyordum. Gördüğünüz gibi 11.000 güce ulaştık. Bu süre zarfında güçlü yol ordu etkinliği geldi. Bir sürü şey oldu. Bir sürü önemli gelişmeler oldu. Sizlere hemen bunlardan bahsedeceğim. Şu an 902 sunucusunda en güçlü ittifak biziz. İttifakın lideriyim. Ve aktif bir oyuncu kitlemiz var. Genellikle 15 UTC itibariyle ve etkinlikler itibariyle bu sayımız 90'a 100'e kadar çıkabiliyor. Tek bir etkinlikte. Biliyorsunuz UNL ve NLBR ittifakı da vardı. 902 sunucusu olarak tek bir ittifakta olmaya karar verdik. Ve kendileri bu konularda çok yardımcı oldu. Burada Pixel Ordu görebilirsiniz. Şurada Brezilyalı bir adam ve Yeniçeri bir Türk var. Bu fotoğrafı bayağı sevmiştim. Servi var. O da Yunan bir arkadaşımız. Subay arkadaşlarımız her biri farklı bir ülkeden. Trans, Fransız, Lili, Sgoli, Cupcake, Lili İspanyol, Sgoli ve Cupcake Amerikalı, Hard Rus, Erik de Amerikalı. İttifaktaki 3 Türk'ten biri benim ve ittifakın lideriyim. Aynı zamanda 902 sunucusunun en güçlü ittifakı biz olduğumuz için şimdiden kral ilan edildik ama çok da bir güç sayımız var denilemez. Daha doğrusu bir balinaya sahip değiliz. Yine Star var, Adır var. Burada Çinli arkadaşlarımız var, Koreli arkadaşlarımız var. Final gelmiş. Bizim finalde diğer subayımız. Onu da şöyle subaylık pozisyonuna getirelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben çok fazla yatırım yapamadığım için oyuna belli şeyleri almıştım. Daha önce söyledim. Burada hemen bir kahramanlarımıza, komutanlarımıza göz atalım. Arkadaşlar burada Veli'ni fullledik. Hani biraz zaman aldı ama ilk sezonun sonunda fulllemek bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Lili'nin paketlerini satın almıştık. Lilia'mızı uyandırdık. Medellin var. Niko var. Burada Kinnara'yı zaten oynamamıştım. Böyle bıraktım bunu. XP almış. Medellin'i 5-5-1 5-1-1-1 olarak oynuyorum şu an. Çok işime şu an için çok işime yaramıyor oynadığım pozisyondan dolayı. Burada Teheya güçlendirdik. 5-4-1-1. Büyük ihtimalle sezon 1 tokenlerini Teheya'da kullanacağım. Yani bir kısmını kullandım zaten. Sandıktan da geliyor Teheya biliyorsunuz. Artık Veli'ni uyandırdığımıza göre Teheya'ya uyandırmak biraz zaman alacak. Çünkü Veli'ni uyandırmak şöyle kolay oldu. Telafi paketlerinden çok Velin jetonu alabildik. Bundan dolayı biraz kolay oldu. Ben dediğim gibi çok fazla yatırım yapmadığım için sezonun son büyük ihtimalle bu sondu. Yanlış eğer bilmiyorsam. Son güçlü lord etkinliğine bir sürü yatırım yaptık ve şöyle ki şurada zaten 6 puanla Star beni geçmiş. Aramızda yaklaşık 1,5
hem güç farkı vardı fakat uyuduğum için bunu da kaçırmış olduk. Adar zaten güçlü bir oyuncu. O da bir sürü birikim yapmıştı çantasında. O da yatırım yapan bir oyuncu. Adar'ın olmasına çok sevindim. O da bizim ittifakımızdaki gerçekten aktif ve bütün etkinliklere katılan bir oyuncu. Biz çok fazla yatırım yapmamamıza rağmen şurada 50 jeton alabildik. Sezonun yani ikinci sezon zaten Güçlü Lord etkinliğini oynamak çok zor olacak. Burada 50 jeton alabildiğim için mutluyum. Bunun yanı sıra 50 jetonu TIA için kullandık. Şurada 5-4 yaptık. TIA çok yönlü bir karakter. Çok yönlü bir komutan. Sezon 3'e kadar belki de en güçlü komutanlardan birisi. Çok yönlü olarak kullanabiliyorsunuz. Çünkü beceri statüleri, beceri yuvaları çok güçlü. Bundan dolayı ben Veli'ni uyandırdıktan sonra kesinlikle uyandıracağım ilk kahraman TY olacaktı. Piyade olarak Medelini biliyorsunuz genel oldu. Ama ben ilk sezonun piyadelerini beğenmiyorum artık. Medelini çünkü genele döndüğü için. İkinci sezon Skogul ve Gorash gelecek. Büyük ihtimalle piyade olarak Skogul ve Gorash yatırım yapacağım. Onları güçlendireceğim. Bu süre zarfında arkadaşlar ben daha çok şöyle teknolojiye yatırım yaptım. Yani bina gücü basmadım açıkçası. Şöyle bursu ve mimariyi 9 ve 10 yaptık. Burada bursu 9 yapmak çok önemliydi çünkü %12 araştırma hızı veriyor. Burada da saldırı stratejileri ve ilk yardımı yükselttik. Tabi uzun bir süre. Zaten bunları basmamın sebebi artık oyuna yatırım yapamayacağımdan kaynaklı. Bu süre zarfında çantamızı tekrardan doldurabiliriz. Çünkü çantamızdaki her şeyi tükettik hemen hemen. Arkadaşlar magmayı aldık. Bugün elit magma denememiz olacak. Elit magmayı büyük ihtimalle alırız. Elit magmadan sonra elit nekro denememiz olacak. Nekroyu da alabileceğimizi umuyorum. Umarım alabiliriz. Sezonun bitmesine az kaldı. 901, 902, 903 ve 904 sunucular olarak birleşeceğiz KVK'da. Bundan dolayı artık yavaştan KVK'ya hazırlık yapmamız gerekiyor. Lejyon bastık. Şöyle onları da göstereyim. Ben genellikle piyade ve büyücü oynadığım için sezon 2'de tam 250k birimlik bir tam kapasiteli bir ordu kurmak istedim. Bu yüzden burada büyücü çok fazla bastık. 250k olmasını istediğim için. Kılıç ustalarında da yine 250k'ya çıkmaya çalışıyoruz. Onun haricinde şu an için sunucumuz güzel gidiyor. Birlik salonumuzu 23'e yükselttik. Yakında 24'e yükselteceğiz. Şu melakeler tapınağını yükseltmem gerekiyor. Onun haricinde dediğim gibi şöyle kahramanlarımız iyi durumda. Zaten mor komutanlarımızdan 4 tane olması lazım. Pan, Musiang, Valdiri ve Gwanwyn olarak da uyandırmışız. Behemoth'larda kesinlikle okçu kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Ne kadar uyanmış büyücü komutanlarımız olsa da okçu komutan kullanmamız gerekiyor. Daha fazla hasar verebilmek adına.
Yeni sezonu bekliyoruz. Yeni sezonu hazırlıklar yapıyoruz. Ee, Herkes güç basıyor. Güçlenmeye çalışıyoruz. Sezon 2 bizim için biraz zor olacak. Ama e, ortalama krallık gücüne göre en güçlü krallık biziz. Fakat balinamız olmadığı için çok geri düşüyoruz. Çünkü 904 sunucusunun 2 tane balinası var. Ve 903 sunucusunun da bir tane balinası var. Ortalama 40 M gücündeler. Bu bizi biraz zorlayabilir. Yine de eğlenceli bir KVK olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın. Biraz hastayım ve yorgunum. Kısa bir video çekmek istedim size son gelişmelerden haberdar olmanız için. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Yorum yapmayı unutmayın. Ben Saron Kod.